Mama paketinin sesini duyar duymaz yanıma geliyor. Çünkü ona mama vermeden önce her seferinde paketi sallıyorum. Peki çalan bildirim sesi sonrasında telefonu hemen elimize almamızla kedim Karamel'in mama kabına koşması arasında herhangi bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Çocukluğumda hatırlıyorum, öğretmenimin verdiği bir ödevi yapabilmek için ansiklopedilerde saatler boyunca sayfa sayfa araştırma yapardım. Tabii o bilgiye ulaşana kadar farklı bilgiler, yeni şeyler keşfedip yeni şeyler öğrenirdim. Hatta öğrenmekle o kadar meşguldüm ki evde kalmayı, okula gitmeye tercih ederdim. 2004 yılında Google'ın halka açıldığından bu yana internet ve bilgisayar kullanımı hızla yaygınlaşsa da bu kadar fazla değildi. Yani böyle bilgi edinebileceğimiz, öğrenebileceğimiz web siteleri yoktu. Fakat şimdi öyle değil. Aradığım bir bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabiliyorum. Benim için Google devasa bir ansiklopedi. Yani ben ona böyle diyorum. Şimdi ise bu durum ChatGPT adı verilen bir yapay zeka yazılımı sayesinde daha da ilginç seviyelere geldi. Önce ansiklopedi, sonra Google, şimdi de ChatGPT. Peki bunların birbirinden farkı ne? Aslında ansiklopedi gibi Google'da da istediğimiz bilgileri aratıp oradaki içeriklerden cevabı buluyoruz ama kendimiz toparlıyoruz. Yani Google ansiklopedinin gelişmiş hali ama ChatGPT farklı. Biz web sitelerine girip tek tek o bilgileri araştırıp bulmamız yerine saniyeler içerisinde bizim için o bilgileri buluyor. Hatta toparlıyor, hatta sanki bizim elimizden çıkmış gibi önümüze koyuyor. ChatGPT'ye bir konuda 1000 kelimelik bir makale yazmasını söylerseniz size bunu saniyeler içerisinde yapacaktır. Peki yapay zeka bunu nasıl yapıyor? Tabii ki öğrenerek. Bizim gibi öğreniyor. Bizim kadar olmasa da bir nevi bizim gibi düşünüyor ve karar veriyor. Ne güzel değil mi? Bizim yerimize bunları yapıyor ve biz hiç yorulmuyoruz. Aslında o da yorulmuyor. İnanmazsanız sorun. Onun yorulmaması iyi de bizim yorulmamamız iyi değil. Çünkü beynimiz bu şekilde iyice tembelleşiyor. Düşünüp akıl yürütmek zorunda dahi kalmıyoruz. Seçim yapmak zorunda kalmıyoruz. Karar verme yetimizi dahi kaybediyoruz. Özgüvenimizi dahi yitirmemize sebep oluyor bu. Çünkü başkasının bizim yerimize vermiş olduğu kararı kabul ediyoruz. Bir yapay zeka da olsa. Yani biz beynimizi ne zaman kullanacağız? Oldu olacak bu yapay zeka bizim yerimize de konuşsun. Aslında onu da yapıyor. Belki de bu videoyu seslendiren de ben değilim. Taksiciler ve otobüs şoförlerinin beyinlerini incelediklerinde taksi şoförlerinin beyinlerindeki hafızadan sorumlu olan hipokampüs bölgesinin otobüs şoförlerine göre daha büyük olduğunu ve hafızalarının daha iyi olduğunu öğrendiler. Çünkü otobüs şoförleri her gün aynı olan belirli güzergahları kullanırken taksi şoförleri yeni yolları öğrenerek onlara söylenen farklı güzergahlara gidiyordu. Hatta onlar sürekli hangi yoldan gideceklerini, hangi yolun açık olabileceğini, hangi yolun kestirme olabileceğini, bazen de hangi yolun daha dolambaçlı olup müşteriden nasıl daha çok para koparabileceklerini düşünmekle meşguldü. Şimdi navigasyonun esiri haline gelmiş bizleri düşünün. Eskiden bir yerden bir yere giderken nasıl gideceğimizi bilmiyorsak bilen birisine sorardık. Şimdi telefonlarımızdaki navigasyon uygulamaları sayesinde bize verilen yol güzergahlarını kullanarak yolumuzu bulabiliyoruz. Bulmasına buluyoruz ama bu sefer de bundan sonra navigasyon olmadan hiçbir yere gidemiyoruz. Bütün kontrolü ona bıraktığımız için zihnimiz gideceğimiz yolu düşünmek zorunda kalmıyor. Yani artık araba kullanırken bile beynimizi değil sadece ellerimizi kullanıyoruz. Yakında ona da gerek kalmayacak. Bakın bu küçük şeylere dikkat etmediğimiz için ne hale geldik. Size bununla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Kedim Karamel. Mama paketinin sesini duyar duymaz yanıma geliyor. Çünkü ona mama vermeden önce her seferinde paketi sallıyorum. İşte ortaya çıkan bu ses sana şimdi mama vereceğim sesi. Peki çalan bildirim sesi sonrasında telefonu hemen elimize almamızla kedim Karamel'in mama kabına koşması arasında herhangi bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Kedi maması paketi, bildirim sesi. Kedinin mamaya ulaşması, telefona ulaşmamız. Evet, gerçekten de böyle. Bundan hiçbir farkı yok. Bununla alakalı birçok araştırma yapıldı. Biliyorsunuz ki deneylerin çoğu fareler üzerinde gerçekleşiyor. Hatta alışkanlıklarla alakalı yapılan deneyler de bunlara dahil. Ama Wolfram Schultz adındaki bir bilim insanı farelerden çok maymunlar üzerinde deney yapmayı seviyordu ve kendisi Cambridge Üniversitesi'nin nörobilim profesörüydü. Araştırmalarıyla son 20 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu deneyler sonucu alışkanlıklarımızın nasıl gerçekleştiği konusunda birçok bilgi sahibi olmamıza sebep oldu. İşte 1980'lerde yaptığı bir deneyde maymunlara kolları çekmek ya da butonlara basmak gibi görevler öğretiliyordu. Tabii bunun amacı yeni bir aktivite öğrenildiği zaman beynin hangi bölümlerinin çalıştığını araştırmaktı. Wolfram, Julio adındaki bir maymuna görev verdi. Maymun bir ekran karşısına oturtuldu.
Ekranda değişik nesneler ve şekiller belirdiği zaman maymuna bir cihazın düğmesine basması öğretildi. Tabi maymun Julio ilk başlarda sürekli sandalyeden inmeye çalıştı, sıkıldı, yapmak istemedi. Serum hortumuna benzeyen küçük bir hortumla ağzına birkaç damla böğürtlen suyu akıttılar. Julio bu sefer pür dikkat ekrana odaklandı. Defalarca denemeden sonra böğürtlen suyunu elde edebilmenin yönteminin ekrandaki şekilleri görünce düğmeye basmak olduğunu anlayınca her desen gördüğünde düğmeye basmaya başladı. Meyve suyunun tadını aldığı her zaman mutlu mutlu dudaklarını yaladı. Maymunun beynini incelediklerinde her böğürtlen suyu tadını aldığında beynindeki ödül sistemi aktif oluyordu. Yani beyni adeta ben bir ödül aldım diyordu ve bu işi böğürtlen suyu tadını almak için tekrar tekrar yapıyordu. İlginç olan şey şu: bir süreden sonra maymunun beyni böğürtlen suyunu almadan bile ödül almış gibi davranıyordu. Sonra deneyi biraz daha ilginç hale getirmeye başladılar. Maymun doğru yapsa da böğürtlen suyu her zaman gelmiyordu. Bazen az, bazen geç geliyor, bazen de şekeri azaltılmış şekilde geliyordu. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Maymun öfkelenmeye, huysuzca sesler çıkartmaya ve sandalyede tepinmeye başladı. Yani istediğini elde edemediğinden dolayı adeta bunalım geçiriyordu. Peki ben size bunu niye anlattım? İşte bugün kullandığımız telefonlardaki uygulamalardan gelen bildirimler ve beğeniler bizim beynimizde de aynı tepkilere sebep oluyor. Fotoğrafımıza beğeni geldiğinde ya da WhatsApp durumumuza birileri baktığında mutlu oluyoruz ya da kaç kişi izledi diye sürekli telefonumuzu kontrol ediyoruz. Hep aynı hareketleri tekrarlıyoruz. Soruyorum size, telefonunuz sadece çaldığı zaman mı telefonunuza bakıyorsunuz? Bırakın bildirim sesinin gelmesine gerek yok. Durduk yere hem de defalarca telefonumuza bakıyoruz. Araştırmalara göre çoğumuz bir bildirim sesi gelsin ya da gelmesin 15 dakikada bir telefonlarımıza bakıyoruz. Maymunun böğürtlen suyunun tadını alabilmesi için defalarca butona basması gibi. İşte bütün bu deneyler bizim için yapılıyor. Hepsi bizim beynimizin işleyişini öğrenmek için, daha sağlıklı olabilmemiz için, alışkanlıklarımızı değiştirebilmemiz için, daha dikkatli ve farkında olabilmemiz için. Sağlığımız önemlidir. Beden sağlığımız önemlidir. Fiziksel sağlığımız önemlidir ama beyin sağlığımız çok daha önemlidir. Kendinize ve beyninize iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.